Biliyorum kanalı biraz ihmal ettim ama geçerli sebeplerim var. O zaman ben hemen çıkabilirim. Orada karar ver. Yani o yüzden biraz erken gittim. Artık gideyim derim. O zaman azıcık çay yapayım kendime. Yedin mi? Küçük olan. Gel bakalım. Yedim mi? Hadi boş. Rast gelsin. İnşallah haberleşiriz, tamam mı? Tamam. Çıkıyorum falan girer mi? Tamam. Geliyorum ben bunu. Acıktım. Acıktım. Tuvaletten geldim. Çeşim suyunu almış. Galiba hayattaki en önemli görev, amaç insanın kendine verdiği sözleri tutması. Üstelik tüm engellere rağmen bu sözleri yerine getirmek. Çünkü bazen çevre, aile, koşullar, hatta bazen kendimiz de bu engelleri koyabiliyoruz. Şöyle örnek verebilirim. Mesela her pazartesi diyete başlamak, spora başlamak ya da bir dil öğrenmek gibi kendimize hedefler koyuyoruz. Kendimize bir takım sözler veriyoruz. Bunu gerçekleştirmek çoğu zaman mümkün olmuyor. Mesela bir çocuğun büyüyünce doktor olacağım demesi gibi. Kaçı doktor olabiliyor bilmiyorum ama bunu gerçekleştirebilen birkaç çocuk bence hayatlarının ilk sözünü orada vermiş oluyorlar kendilerine. Şimdi düşününce benim kendime verdiğim ilk söz neydi diye galiba lisede artık hangi bölüm okuyacağıma dair hiçbir fikrim yokken şunu söylemiştim. Hangi bölümden mezun olursam olayım o bölümden bir kariyer yapacağım. Oradan paramı kazanacağım diye. Dolayısıyla güzel sanatlar okudum. Reklam ajanslarında çalışmaya başladım. Mezun oldum tabii bu arada. Çünkü okurken çalışmaya devam ediyordum. Ondan sonra da bütün kariyerimi grafik tasarım üzerine yaptım. Tabii bir yerden sonra da işimi iyi yapacağım diye kendime bir söz verdim. Sonuçta bunun maddi ve manevi karşılığını da aldım. Yani iyi bir kariyer geride bıraktım diye düşünüyorum. Ocak ayında emekli olduğumu düşünülecek olursa geriye dönüp baktığımda bunu söyleyebiliyorum. Ama her aldığımız kararın da bir bedeli var nihayetinde. Yani bu 9-6 mesailere mahkum olmak, zamanın çoğunu ofiste harcamak, yani eşinden, çoluğundan, çocuğundan çok iş arkadaşlarını görmek, müşterilerinizle muhatap olmak gibi bir bedelden bahsediyorum. Bugün yaklaşık gidiş dönüş 350 kilometre yapacağım. 5 saate tekabül edecek ve aslına bakarsanız bu yolculuğu geçen 2 hafta içerisinde 3 kere daha yaptım. Toplamda 15 saat sürdü. Yaklaşık da 1050 kilometreyi falan geride bıraktım. Bu seferleri birkaç kere daha yapacakmışım gibi gözüküyor. 30 yaşlarımın başlarında falan kendime bir söz daha verdim. O da hayatımı biraz değiştirmek. Zira çalışma hayatımdan sonraki zaman düşünmeye başladım. Emeklilik vesaire gibi dönemleri. Dolayısıyla o yaşa geldiğimde belki içimde ihtiyacım olan isteği, gayreti, enerjiyi falan bulamayacağımı düşünmüştüm. Bugün kendime verdiğim ama uzun süredir uyuyan bir sözü tutarak hayatımızda yepyeni bir sayfa açıyoruz. Yani bugün dediğime bakmayın, aslında 2-3 yıldır düşündüğümüz, kafamızda dönen bir şeydi. Ve ilk adımda aslında 7 ay önce atmıştık Ağustos ayında. Zamanında aldığımız 2 arsadan birini satarak işte diğerinin üzerine bir ev kondurma hayaliydi bu. Ve şu ana kadarki süreçte aslında ara ara bir şeyleri anlattım, güncelledim. Ve 7 ay önce galiba işte Ağustos'ta sattıktan hemen sonra işlemlere başladık. 3,5 ay evvel de yapı ruhsatı için ön başvurumuzu yaptık. 29 Şubat itibariyle de bu ruhsat elimize geçti. Elimizdeki bütçe nereye kadar gitmemize izin veriyorsa oraya kadar gitmeye karar verdik. Ve bugün ise ilk kazma vuruldu.
Evet, Marmaris'e geldim. Aslında niyetim sabahtan biraz daha erken çıkıp Selimiye'ye varmaktı. Zira temel atılmaya başlandı, daha doğrusu kazılmaya başlandı. Ama Marmaris'te de bir takım resmi işler var. Ne bileyim, elektrik ve suya başvurmak gibi ya da notere gidip işte muhasebeye vekalet vermek gibi. Şimdi bizim mühendis arkadaş Ceyhun'u bekliyorum. Onunla birlikte bu başvuruları yapacağız. Ama önce buradan yapı ruhsatımı, evranı, orijinalini almam lazım ki başvurularımızı yapabilelim. Yani şu ana kadar attığımız adımlar bile bu küçücük parseli epey değerli hale getirdi. Niyetimiz tabii ki evi tamamlamak. Yani tamamlayalım ki orada bir trafik yaratalım, misafirlerimiz olsun. İşte pasif gelir dediğimiz o geliri elde edebilelim. Satmak da bir opsiyon. Hem şu haliyle hem bitmiş haliyle gerçekten bizim elimizi çok rahatlatacak, öyle gözüküyor. Hatta belki bir başka projede kaynak olacak, onu bilemem. Ama doğrusunu söylemek gerekirse bu 20 yıllık bir hikayenin sonucunda geldiğimiz nokta ve açıkçası bu kadar uğraştıktan sonra niyetim, yapmak istediğim şu anahtarla kapısını açıp bir içine girmek, biraz tadını çıkarmak. An itibariyle elimizdeki bütçe evi tamamlamayacak. Yani bu kesin. Bunu görebiliyoruz. Belki biraz uğraşırsak, biraz zorlarsak çatı ve doğramalarını da halledebiliriz gibi gözüküyor ama bu da bizi epey sarsacak. Sonrası nasıl tamamlanır, nasıl hallederiz pek bir fikrimiz de yok açıkçası. Bize tiny house, konteyner gibi daha ucuz çözümler de önerildi ki biz de bunu düşündük. Yani biz bu evi her ne kadar bir gelir elde edelim diye amaçlamış olsak da aslında içinde biz yaşayacakmışız gibi bir takım ihtiyaçlarımıza cevap vermesini de istedik. Yani öyle şeyler hayal ettik. Mesela Hülya ve benim gibi bir çift için birbirimizden bağımsız olabileceğimiz ayrı alanlarımız olması gerekiyordu. Dolayısıyla projemizi kurgularken de biraz buna dikkat ettik. Yani önerilen o çözümler bizim için bu imkanları pek sağlamıyor. Kaldı ki bir tiny house o arsanın üzerinde bana kalırsa bir böyle hafta sonu evi, yazlık ev gibi falan birkaç gün geçirebileceğin bir ev gibi geliyor. Uzun soluklu yaşamak için de çok sağlıklı değil diye düşünüyorum. Eğer satma opsiyonu işin içine girdiğinde çok da fazla değer katmıyor. Alıcı ben tiny house'u istemiyorum üstlerinde dediğinde benim onu alıp koyacak başka bir yerim yok. Sanıyorum bunların bir ikinci el pazarı da yok şu anda. Çünkü sürekli üretildiği için. Kaldı ki Hülya da ben de böyle bir evde yaşama hayali hiç kurmadık. Bu arada kredi kullan gibi öneriler de geldi ama zaman bankaya borçlanılacak zaman değil. Böyle zamanlarda biraz küçülmek, kabuğuna çekilmek, harcama önceliklerini güncellemek gerekiyor. Bir günü daha bitiriyoruz Marmaris'ten bu sefer. Ya bugün Selimiye'ye gitmeyi planlıyordum. Sabah aslında ilk düşüncem oydu ama ne yazık ki gidemedim çünkü bu kurumların arasında falan bir koşturmak gerekiyordu. Elektrik, su, SGK, vergi dairesi, finalde orayı yaptım. Yani başta dediğim gibi geçerli bir bahanem var derken aslında biraz bunu kastettim. Çünkü bu aralar biraz koşturma hali. Bir taraftan da iş oradan yürüyor. Bir şekilde koordine gidiyor. Zaten zırt pırt fotoğraf atılıyor. Ne durumda, ne sorun çıktı, ne yapılacak. Bütün bu küçük sorunlar, ne yapılacak diye sorulan soruların hepsi bir maliyet olarak geri dönüyor. Biraz ona canım sıkılıyor, asabım bozuluyor. Yani bilmiyorum, ister tamamlayalım, ister tamamlamayalım. Ama bir şekilde aslında iyi de bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Ve zamanında iyi ki böyle bir yatırım yapmışız diye düşünüyorum. Bu hikayeyi halledeceğiz. Daha güncel diyecek, anlatacak çok şey olacak. Hangi aşamada olduğumuzu ileriki videolarda anlatmaya devam edeceğim. O halde bir sonraki videoya kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın, hoşça kalın. Ve bana lütfen video niye yok falan diye kızmayın. İşte bu sebepten yok, koşturmaktan.